Herkese merhabalar. Neuchâtel'den sizleri selamlıyoruz. İsviçre saatçiliğinin önde gelen markalarından Ulysse Narden'in buradaki manufacture'ını ziyarete geldik ve sevgili dostum Volkan Demirkuşak'la beraberiz. Selam Serdar. Selam. İyi seyahat oluyor değil mi? Çok güzel valla. Yorucu geçti 2 gün ama. Her an kafamıza yağmur yağabilir hissiyatındayız ama hakikaten güzel. Yani evet. 2 saattir bu arada dinleniyoruz. Evet. 2 saattir ilk defa oturuyorduk ki hemen bu videoyu çekelim. Şimdi keyfine varmaya başladık. Birazcık aldığımız keyfi paylaşmak çok kıymetli bence. Evet. Volkan seneler önce bir butiğin açılışındaydı galiba. Kapıda karşılaştık 2016. seninle. Evet, hiç birbirimizi tanımıyorduk. Bir anda çok iyi dost olduk ve ondan sonra da gerek iş hayatında gerek özel hayatımızda çok sık zaman geçirmeye başladık. Bunu da başarabilmemizin aslında ortak noktası şu kolumuza taktığımız basit ortak bir cihazdı. Evet. Saat, yani birçok şey var konuşacak ama saat senin için ne ifade ediyor? Saat seviyorum. Koleksiyonerim diyemem de saat benim için hakikaten olmaz parçam. Yani şu anda burayı çıkartsam bembeyaz bir kol izi, saat izi olduğunu söylemek. Hakikaten bir aksesuar, bir mutluluk parçası. Biraz üzerinde sohbet edilebilecek bir şey. Yani bir de şimdi insan bence bir şeyleri yaşadıktan, bir şeyleri gezdikten sonra ona saygısı daha çok artıyor. Hikayelerden yola çıkıyoruz. İşte eskiden saat benim için sadece saati gösteren, kolunda olması gereken bir aksesuardı. Şimdi üzerinde saatlerce konuşabileceğim, çok daha fazla keyif alabileceğim, insanlarla tanıştırabilecek, benim insanlara tanışmama vesile olabilecek, tanımadığım insanlarla ilgili hasbelkader fikir sahibi olabileceğim, böyle bakışta bu adam bunlara şöyle diyebileceğim bir şey ama yani hayatımın çok önemli bir parçası haline geldi. Ve böyle de devam edecek tabii. Yani otomobil ve deniz tarafını da çok severim ama saat benim için çok kıymetli bir hale geldi. Uzun bir süre sonra geldik beraber. Ulysse Narden gibi önemli bir markayla bu tecrübeyi yaşadık. Kısaca neler söylemek istersin 2 gündür yaşadığımız bu tecrübeyle ilgili? Ulysse Narden'i dürüst olmak gerekirse çok bildiğim ama bilmediğim bir marka. Yani hepimiz Ulysse Narden'i biliyoruz. Çok önemli bir marka. Ama uzaktan baktığım zaman kendime böyle çok yakın hissetmediğim bir marka olarak düşünmüştüm. Ta ki bu seyahate kadar dediğin gibi çok anlamlı, güzel ve arkadaki tarihi görmemize imkan veren bir seyahat oldu. Birlikte işte öncelikle manifaktürü gördük. Akabinde adamların ilk saati ürettiği evin yanındaki kurulmuş fabrikayı gördük. Saat dediğin gibi, saat tek başına bir saat değil. Yani 40 milimetrelik bir şeyin içerisinde adam bugün anlattı. 2 metrelik bir spring barrel var. Yani o kadar fazla şey var ki 350 kişi çalışıyor. Onlarca kişi peşinde bu saat doğru mu, doğruyu gösteriyor mu gibi bir hikaye anlatıyorlar. Sonunda ben şuna denk geldim. Ulysse Narden'in çok aslında fazla şey yaptığını gördüm. 4 tane ana dalda özel saatler yapıyorlar ama bence özellikle denizcilik ve marin üzerinde çok hassaslaşmışlar. Çok özel şeyleri var. 1862'den beri neredeyse böyle bir şey yapıyorlar. Hatta bize ilk yaptıkları marin kronometreyi de gösterdiler ki orada çok enteresan bir detay verdi Mustafa Eli Açık. Yani 1 dakikalık sapmanın bir denizciye 300 metre yola mal olduğunu anlattık. Tabii. Yani bu zaten bunu bir şey yapabiliyorsa demek ki başarılı da aslında markanın da tarihçesinde almış olduğu ödüller de buradan geliyor. Ben hakikaten çok öğrendiğime karar verdim bu marka bu seyahatle birlikte. Evet, çok öğrendik ama bunun yanı sıra da bir sürü saat sipariş ettik. Bakalım ne zaman ne şekilde alacağız, nasıl alacağız onu ben de bilmiyorum ama. Senin peki yani sipariş verdiğin ya da vermediğin maddi anlamda oraya bütçe ayıracağın ya da ayıramadığın, yani aklında kalan bu seyahatte en önemli parça hangisi? Kaldı. Ben mesela deniz saatlerini seviyorum. Otomobil olduğu için kronografları da seviyorum. Kronometre olan otomobilli temalı saatleri. Mesela buradaki yeşil görmüş olduğumuz o diver yanılmıyorsam 200 limitliydi. Ve ilk defa böyle velcro kayış. Aynen, kayış çok enteresan ve o da yeşil. Ve bir de güzel, hoşuma giden. Aslında çok eskiden bunlarla çok ilgilenmezdik ama işte geri dönüştürülebilir malzeme biraz insanları da bilinçlendiriyor. Muhtemelen ya ona tamamen yükselirim ya da kolundaki beyaza yükselirim. O çok hoşuma gitti. Saat dünyası son dönemde, son 5 senede bazı markaların bazı modellerine kitlenmiş durumda. Şimdi biz burada çok özel bir lokasyondayız. Çok özel saatleri görüyoruz ve baktığımız zaman yani o öne çıkmış saatlerle bu bizim baktıklarımızı kıyasladığında aslında hem teknik olarak hem görsel olarak, kozmetik olarak bu tarafın çok daha ağır bastığını ben sana net bir şekilde söyleyebilirim. Yani saat dünyası hakkındaki genel yorumun ne? Yani niye burada kitlendi, niye bu özel saatler bu kadar hak ettikleri değeri görmez hale geldiler? Bunu artık maalesef herkes biliyor. Hype denen o İngilizce kelime Türkçe'ye geçti. İnsanlar aslında alakası olmadıkları saatleri almaya doğru bir şekilde yöneliyorlar.
yöneliyor. Bence bu işte çok Instagram'ın etkisi var. Hiç saatle alakası olmayan, saat takmayacak insanlar da saat takmaya çalışıyor. Burada ayıp da yok bu arada. Buna şaşırmıyorum da. Neticede bunu sektör de bir şekilde bu tarafa doğru itti. İnsanların beklentileri bu tarafa doğru itti. Tabii sen medya sektöründe çok başarılı birisin. İki tane de çok özel dergiyi olduğundan da çok yukarıya taşımış bir şirketin var, bir oluşumun var. Bunlar her ne kadar biri tekneyle, biri arabayla daha böyle aslında konsantre olmuş olsa da bu dergilerin de saatlere ne kadar yer verebiliyorsun? Ne şekilde yer verebiliyorsun? Valla çok enteresan. Aslında benim Automotorsport dergisini ilk yayınladığımda saatlere hep ilgim olduğu için Almanya'da aslında bu işlerin çok kıymetli olduğunu ve otomobil dergilerinin içerisinde saat eklerinin olduğunu Türkiye'deki markalara anlatmak için çok dil döktüm. Evet. Allah için hızlıca karar verdik. Ondan sonra işte Bot International'da zaten dünyanın en lüks dergisi. Dolayısıyla orada bir tekne alan kişinin saat alamıyor olması fikri insanların kafasına hemen gitti. Yaklaşık 2,5 senede Watch Time dergisini çıkarttım. Onunla şu anda birazcık daha sakin gidiyoruz. Orada sadece bir dijital hak sahibi olma söz konusu. Dolayısıyla mümkün mertebe saatlere yer veriyorum. Ayrıca ben şu anda Dünya Gazetesi'nde de her hafta saat yazmaya gayret ediyorum. Yani aslında saat kültürünü birazcık daha farklılaştırmaya, saat sektöründe olan her şeyi aktarmaya çalışıyorum. Yani insanlara saat kültürünü anlatmaya çalışıyorum. İşte sadece pahalı olan saatlere yönelmenin sağlıklı bir şey olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Bence bu algı bir şekilde yıkılacaktır. Yani bir yandan da biliyorsun takip ediyoruz. Global şeylerde de artık o hype olan saatlerin fiyatlarının nispeten birazcık var, bir düştüğünü görüyoruz. Evet. Bilmiyorum bunun sonu, tabii bunu kahin olmak lazım ama şunu unutmamak lazım. Arka tarafta sizi bekleyen müthiş saatler var. Yani saat alamıyorsanız müthiş saatler sizi bekliyor. Evet. Yani saat alamıyorum diye üzülmemek lazım. Siz sadece doğru saati seçmediniz. Evet, bunu da böyle tarafsız medyalardan seyrederek, dinleyerek, okuyarak aslında saat zevkinizi farklı bir noktaya taşıyabilirsiniz. Birazdan zaten uçmaya başlayacağız. Zaten uçacağız. Röportajı kapatmadan biz biliyorsun Horobox olarak öncelikle Horobox Inside üyelerine vermek üzere bir limitli saatler yapıyoruz ama bundan sonraki limitli saatlerimiz biraz daha böyle yeni dostlarımız da bize katılsın diye daha yüksek adetlerle yapacağız. Çok güzel iş yapıyorsun. Ulysse Narden'le de böyle bir şey yapma ihtimalimiz var. Bugün neredeyse bütün koleksiyonu gördün. Sana versek seçimi, Serdar şunu yap desen hangi modeli seçerdin sen? Az önce ben söylediğim gibi aslında muhtemelen yeşil Diver söylerim ama seni ve daha önceki saatlerini de bildiğim için o Diver'ın daha önce görmediğim belki kırmızı versiyon olabilir. Hı hı. Bu arada çok güzel Tiffany daha bir enamel kadran gösterdiler bize. Evet. Bu arada yine bilgi olarak her şeyi yapabildiklerini söylediler. Eğer her şeyi yapabiliyorsanız öyle bir şey tercih edebilirsin. Yani çok güzel bir turkuaz enamel kadran vardı. Dolayısıyla belki turkuaz veya kırmızı kadran size çok yakışacaktır ya da saatçilerin kolunda. Evet, yaparsak alacaksın bir tane ama sen de dahil edeceğiz. Bu seyahatin sonunda herhalde mecburen ya. Allah'tan şikayet edeceğim seni. Artık bu videoda kayıtlara geçmiş olsun hakikaten. Uçuyoruz galiba Serdar. Bu arada öyle. İlk yağmur damlası da sol köşeye geldi. Kaçmamız gerekiyor, kapatmamız gerekiyor. Volkan'cığım çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Güzel bir seyahat oldu. Şimdi birazdan yemeğimize gideceğiz. Müthiş bir akşam yemeği bizi bekliyor. Ondan sonra da yarın uçağımıza bineceğiz. Ülkemize döneceğiz. Hadi bakalım. Süper bir tecrübe oldu. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Bizi buraya getiren Çark Saat ve Ulysse Narden'e teşekkür etmeyi unutmayalım. Hoşçakalın. Sevgiler.